Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır halka tatlısı tarifi vereceğim. Ayrıca da su şişesinden oldukça pratik bir aparat hazırlayacağız. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için 3,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 2,5 su bardağı su ilavesi yapalım. Kullandığım su bardağı herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Su ve şekeri tencereye aldıktan sonra tenceremizi ocağa alalım. Öncelikle ocağımızı yüksek ateşte açalım. Daha sonra şeker ve suyu güzelce karıştıralım. Ve şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Ortalama 2-3 dakika sonrasında hafiften kaynamaya başlayacaktır. Bu aşamada üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyelim. Eğer ekşi seviyorsanız bir küçük dilim kadar da limon ekleyebilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız bu kadarcık limon suyu yeterli olacaktır ama limon mutlaka eklenmeli. Aksi takdirde şerbetimiz şekerlenebilir. Ve 8 dakika kadar kaynattıktan sonra şöyle hafiften kıvam almaya başladı. Daha sonra 1-2 dakika kadar da bu şekilde kaynattım. Aslında şerbet değil de bir nevi şurup diyebilirsiniz. Yani oldukça kıvamlı bir şerbet elde etmelisiniz. Aksi takdirde tatlılarınızı şerbete döktükten sonra yumuşayabilir. O yüzden bu önemli püf noktasını iyice aklınızda tutun. Şimdi ocağımızı kapatalım. Ortalama 9 dakika kadar şerbeti kaynattım ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi geçelim tatlımızın hamurunu hazırlamaya. Bunun için uygun bir tencereyi ocağa alıp içerisine 2 su bardağı su ekleyelim. Üzerine 1 çimdik yani ortalama yarım çay kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker, 50 gram kadar tereyağı yoksa margarin veya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Malzemelerimizi ekledikten sonra suyun kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra şöyle hafiften karıştıralım. Şimdi içerisine un ekliyoruz. Toplamda 2 dolu su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapalım. Bu aşamada ocağınız mutlaka kısık ayarda olmalı. Un ekledikten sonra 1 yemek kaşığı kadar da irmik ilavesi yapıp hamurumuzu tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Hafiften katılaşmaya başladığı için tahta bir kaşık kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle üzerinden bastırarak içerisinde potlukların kalmasına izin vermeyin. Bu aşamalarda yine de ocağımız kısık ayarda açık. Tamamen pürüzsüz kıvama getirdikten sonra bu şekilde bekletmeden uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Ve üzerinden şöyle hafiften açarak hamurumuzu tamamen soğuması için bir kenara alalım. Hamurunuz soğumadan kesinlikle hiçbir işlem yapmıyoruz. Aksi takdirde tatlımızdan yumurta kokusu gelebilir. Şimdi geçelim aparatımızı hazırlamaya. Bunun için yarım litrelik bir su şişesi aldım. Eski bir bıçağın ucunu güzelce ısıttıktan sonra üzerine bir çizik atıyorum. Yani kapağına ve bir çizik daha atarak bir artı işareti oluşturalım. Bu aşamalarda sık sık bıçağınızın ucunu ocakta ısıtmayı unutmayın. Ve her kenarından birer tane de içe doğru çizik atarak bir yıldız şeklini oluşturalım. Yıldız şeklimiz oluştuktan sonra birazcık daha genişletelim. Eğer isterseniz ki tatlınız daha ince dökülsün, o zaman bu şekilde de bırakabilirsiniz. Veya yıldız şeklini birazcık daha küçük yapabilirsiniz. Tamam şekli oluşturduktan sonra, yani istediğimiz yıldız şeklini verdikten sonra kenarlarını da yine tekrardan bıçağımızın ucunu ısıtarak güzelce düzleştirelim. Oldukça kolay bir şekilde hazırlanacaktır. Dilerseniz üzerinden bir kalemle çizip daha sonra kesebilirsiniz. Ama bana bu şekilde daha pratik geldiği için ben her zaman bu şekilde yapmayı tercih ediyorum.
Şöyle artık hazır oldu gördüğünüz gibi. Hatta hazır duyuları tercih ediyorsanız eğer onlardan çok daha güzel bir şekil verecektir. İsterseniz bu şekilde bir aparat hazırlamayıp krema torbasıyla da yapabilirsiniz ama bu hamur ve de tulumba hamuru gerçekten çok sert bir hamur olacağı için en az 3-4 tane krema torbasını üst üste geçirerek yapabilirsiniz. Aksi takdirde krema torbaları her zaman patlıyor. O yüzden benim her zaman tercihim bu şekilde su şişesi kullanmak. Şimdi alt tarafını da kestim. Şöyle artık aparatımız hazır oldu. Geçelim şimdi hamurumuzu hazırlamaya devam edelim. Öncelikle hamurumuzu tamamen soğuttuk. Şimdi içerisine birer tane yumurta ekleyerek hamura tamamen yediriyoruz. Bu aşamalarda mutlaka bir tahta kaşık kullanalım. Şimdi ikinci yumurtayı ekleyelim. Tekrardan karıştırmaya devam edelim. Her bir yumurtayı hamur yemeden, yani tamamen özleşmeden ikinciyi eklemeyelim. Eğer yumurta ve hamur birbirine tamamen geçmezse daha sonra tatlınızdan yumurta kokusu gelebilir. Aynı işlem hamurunuz sıcak olsa yine de devam edecektir. Yani kesinlikle sıcak hamura yumurta eklemeyin ve de yumurtaları ekledikten sonra içerisine mutlaka güzel yedirin. Bu tatlının en önemli püf noktalarından bir tanesi. Ben şöyle bir aparatla, yani blenderdan geçirdim. Eğer blenderınıza güveniniz yoksa blenderdan geçirmeyebilirsiniz. Ben senelerdir bu şekilde yapıyorum. Blenderım hiçbir zaman bozulmadı. Eğer varsa bir mutfak şefiniz, onun içerisinde bu işlemi yapmak oldukça pratik olacaktır. Şöyle tamamen geçirdim ve artık kıvamı bu şekilde hazır oldu. Oldukça yapışkan ve de sert bir hamur. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda ekranda gördüğünüz kıvamda bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi geçelim şişemizin içerisini yağlamaya. Eğer yağlamazsanız yapışkan hamur şişenizin her tarafına yapışacaktır ve bu işlem oldukça zor olacaktır. Yani sıkarken zorlanabilirsiniz. O yüzden mutlaka sıvı yağ ile veya margarinle, tereyağı ile neyle isterseniz onu bir güzel yağlayın. Her tarafını yağladıktan sonra elimize bir kaşık alalım ve kaşığımızı da önceden mutlaka yağlayalım ve şişemizin içerisine dolduralım. Bu tatlının en zor aşaması yumurta ile hamuru birbirine yedirmekti. Sanırım o yüzden de genelde tatlıcılar erkekler oluyor. Bir nevi profiterol hamuru gibi düşünebilirsiniz ama hamurumuz bir tık daha sert oluyor. Şöyle artık hazırladım. Tamamen doldurmayalım ki sıktığımızda diğer tarafından çıkmasın. Ama üzerinden de bastıralım ki içerisinde daha sonrasında hamuru sıktığımızda aralarında boşluklar kalmasın. Şöyle artık hazır oldu. Gerçekten şekli de oldukça güzel oluyor. Ve de kolaylıkla hamurunuz içerisinden çıkacaktır. Yani yağladığımız için. Şimdi geçelim soğuk yağ dökme işlemine. Ben sıvı yağ, ayçiçek yağı kullandım. Yavaşça sıkarak şöyle bir halka haline getiriyorum. Dilerseniz daha büyük bir halka yapabilirsiniz. Ben yarım halka şeklinde dökmeyi tercih ettim. Ve bir bıçağın veya makasın ucunu yağa bandırarak keselim. Eğer kesmezseniz zaten kopması mümkün değil. Hamurumuz sert olduğu için. Ve tavamızı dolduracak şekilde bu şekilde devam edelim. Yani hamuru sıkmaya devam edelim. Eğer sıcak yağ atarsanız bu hamur tamamen parçalanır. O yüzden dikkatli olun. Bu arada şişeniz ezildikçe diğer tarafından yağlı bir kaşıkla bastırırsanız hemen düzelecektir. Ve de sıkarken diğer tarafından taşmaması için başta da söylediğim gibi hamuru çok fazla doldurmayın içerisine. Şöyle artık tamamını hazırladım ve
uçlarını da birbiriyle birleştirip düzelttim. Şimdi ocağı öncelikle yüksek ateşte açıp yağın birazcık ısınmasını bekleyelim. Daha sonra ise kısık ayara getirelim ve tatlılarımızın kızarmasını sağlayalım. Üzeri tamamen beyazlaşmadan diğer tarafına kesinlikle çevirmeyelim. Ve ara sıra çevirerek pişirelim ki her tarafları eşit kızarmış olsun. Bu arada şerbetimiz de tamamen soğudu ve uygun bir kabın içerisine aldım. Şimdi tatlılarımı yağdan alıp direkt şerbetin içerisine atıyorum. Şerbetimiz oldukça kıvamlı, gördüğünüz gibi tatlılar üzerinde kalıyor. Yani mutlaka bu kıvamda olmalı. Aksi takdirde tatlılarınız daha sonrasında tamamen yumuşayabilir. O yüzden dikkatli olun. Birkaç kez çevirdikten sonra tatlıların içerisine şerbet tamamen dolacaktır. Zaten ağırlığından da fark edersiniz. Daha sonrasında servis tabağının içerisine alın. İkinci defa kızarttıklarımı da yine şerbetin içerisine alıyorum hızlı bir şekilde. Bu arada ikinci kez tatlılarınızı sıktığınızda en az 5 dakika kadar yağı tekrardan ılıtın. Aksi takdirde başta da söylediğim gibi hamurlarınız patlayabilir. Yani tamamen dağılabilirler. Tatlılarımızın içerisi hafif dolgunlaşmaya başladığında ortalama 50 saniye içerisinde bu işlem kolaylıkla olacaktır. Yani şerbetin içerisinde 1 dakikadan fazla bekletmemenizi tavsiye ediyorum. İçleri doldu mu hemen servis tabağının içerisine alabilirsiniz. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tatlılarımız tamamen soğuduktan sonra servis önerisi olarak üzerine biraz fıstık, fındık veya ceviz içi serpiştirebilirsiniz. Ve şöyle çıtır çıtır çok lezzetli bir tatlı oldu. Daha öncesinde paylaştığımda da çok fazla ilgi görüp binlerce kişi tarafından denenmiş ve de beğenilmişti. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.